Evet, bugün brokoliyi konuşuyoruz. Brokoli deyip geçmeyelim. Brokolinin çok faydaları var ama bugün brokolinin faydaları yanında bir de alerjisini konuşacağız. Öncelikle brokoliyi faydalarını kiminle konuşuyoruz? Diyetisyen Yasemin Çalışır ile. Evet Yasemin, nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Evet, brokoli deyince hangi faydaları sayabilirsin bize? Brokoli deyince aklımıza zaten direkt kış mevsimi geliyor. Bu sefer grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar geliyor. Brokoli ilk olarak C vitamininden çok zengin bir C vitamininden sebze. zengin, unutmayalım. Evet. B vitamininden zengin. B. Evet. A vitamini, E vitamininden de zengin. Bunun dışında anti kanser, anti inflamatuar özellikleri var. Diyabete de iyi geliyor. Kronik hastalıklara iyi geliyor. Kalp damar hastalığına iyi geliyor. Henüz iyi gelmediği bir şey yok yani hocam. Brokolinin demek ki bayağı faydaları var. Evet. Say bitmedi. Bunun dışında minerallerden çinko, selenyum ve folik asitten zengin. Özellikle hamilelikte folik asit kullanımını çok fazla öneriyoruz. Selenyum da menopoz döneminde çok fazla öneriyoruz. Buralarda da brokoli devreye giriyor. Demek ki brokoli deyince birçok faydası var. Peki bunun acaba zararı var mı? Şöyle, salisilat içerdiği için ve kükürtlü bir sebze olduğu için alerji meydana geldiğinde kullanılamıyor. Demek ki içindeki salisilattan ve alerjik maddelerden dolayı bazen reaksiyon verebiliyor. Salisilata bağlı da reaksiyonlar olabiliyor. Özellikle aspirine karşı hassasiyetiniz varsa brokoliden uzak dursanız iyi olur. Çünkü aspirine hassas olanlar brokoliye de hassas olabilir. Çünkü içinde salisilat miktarı fazla. Özellikle salisilata bağlı reaksiyon yaşayabiliyoruz. Peki salisilat içeren başka hangi gıdalar var? Benim bildiğim elma, çay, kahvede bayağı salisilat var. Başka elmadan başka, çay, kahveden başka nelerde var? Evet hocam, aklımıza gelmeyecek aslında birçok besinde salisilat var. Avokadoda var, dolmalık biberde var, zencefilde var, fındıkta var, bamyada var. Demek ki bakın bamyada, fındıkta, zencefilde var. Yani bir salisilata reaksiyonunuz varsa bunlara da olabilir. Peki kabakta da var mıydı? Evet hocam, kabakta da var. Kabakta, bamyada. Yani bazen aileler diyor bazı gıdalarda özellikle zepselerde alerji çok fazla beklediğimiz bir şey değil ama bazen reaksiyon yaşayanlarda salisilata bağlı problem yaşıyor olabilirsiniz. Bu saydığımız besinlere karşı da reaksiyon yaşıyorsanız salisilata karşı demek ki hassasiyetiniz olabilir. Bazen de alerjilerin ağaç polenleri veya çim polenlerine bağlı çapraz reaksiyondan da oluyor. Özellikle yabani ot polenlerinden çapraz reaksiyon olabiliyor. Ama genelde bu yabani ot polenlerine bağlı çapraz reaksiyonlarda genelde fırınlamayla, iyi pişmeyle geçiyor. Ama bazen de NSLTP denilen bir molekül içerebiliyor ki bunu pişirseniz de problem oluyor ve düzelmiyor alerjiniz. Onun için eğer bu reaksiyonun miktarı yani ciddiyse ve özellikle NSLTP içeriyorsa veya salisilata bağlı reaksiyon yaşıyorsanız o zaman brokoliden uzak duracağız. Peki bunun teşhisini koymak nasıl oluyor? Özellikle teşhisinde pirik test dediğimiz ciltten alerji testi 15 dakika içinde sonuç veriyor. Ama bunun için yaklaşık bir hafta ağızdan ilaç kullanmadan gelirseniz hemen 15 dakikada sonuç çıkıyor. Brokolinin kendinden de test yapabiliyoruz. Pirik to pirik diyoruz veya moleküler düzeyde alerji testlerinden de yine faydalanıp gerçek bir alerjisi neye bağlı olduğunu anlayabiliyoruz. Ama Allah'tan brokoli çok fazla alerji gelişmiyor ama işte salisilat reaksiyonunda NSLTP'ye karşı, polenlere karşı alerji olanlarda biraz daha fazla oluyor. Ve tedavide de genelde brokoliyi ne yapıyoruz? Diyetten çıkarıyoruz. Ve salisilata bağlı düşünüyorsak da salisilat içeren besinlere karşı reaksiyon var mı yok mu öğreniyoruz. Yani sadece testte problem var diye hemen diyetten çıkarmayalım. Denediğimiz zaman problem oluyorsa çıkaralım. Belki de hassasiyetiniz var ama alerjiniz olmayabilir. Onun için alerji uzmanı tarafından gerçek bir alerji mi incelenmesi, detaylanması gerekiyor. Yoksa sadece kan testinde hafif hassasiyet var diye brokoliyi de hayattan
hayatınızdan çıkarmaya çalışmayalım. Peki brokoli yerinden diyelim ki çıkardık. Ne verelim? Onun yerine, brokolinin yerine geçebilen gıdalar var mı? Brokoli yerine karnabahar, lahana gibi sebzeleri kullanabiliriz. Brüksel lahanası kullanabiliriz. Bunlar işimizi görecektir. Demek ki Brüksel lahanası ve karnabahar kullanabiliyoruz. Yani elimizde imkanlar var ama bunu da deneyerek yapalım ki çünkü bunlarda akraba olduğu için problem yaşayabiliriz. Onun için problem gerçekten var mı yok mu? En azından salisilat içermeyenler bunlar. Evet. Bunları kullanabiliriz. Lahana dedik, başka? Karnabahar. Brokoli dışında kullanılabilir. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler. Sağlıklı günler.